Hey guys, I hope you're all doing well. Hope everything is going swimmingly with all of you. Yani iyi akşamlar arkadaşlar. Ben birkaç saattir ders yapıyorum. Ben şimdi sesimi sesimi kısayım. Ben birkaç saattir ders yapıyorum arkadaşlar. O yüzden sesim gitmek üzere ama ben yine sizin için güzel bir canlı yayın yapacağım. Bugün conditional sentence'ler. Beyin gidik. Conditional sentences yani işte koşullu cümleler hakkında konuşacağız. Kapak fotoğrafta şey dedim. Bütün conditional cümleler öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani o şey dikkatinizi çekmek için yapılan bir şey. Çünkü conditional sentence'ler çok karışık oluyor. İşte birinci type 1, type 2, type 3 sonra karışıyor. Sonra can oluyor, should oluyor, with yani değişik şeyleri karıştırabiliyorsun o yüzden. Aslında bunun sonu yok. Ama asıl genelde 4 çeşidi oluyor. Type 0, type 1, type 2, type 3. Onların hepsine bakacağız bir gün. Ben hepsi için 6 tane örnek cümlesi yaptım. Ben o örnek cümleleri anlatırken siz de şey yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Siz de deneyebilirsiniz. Yorumlarda siz de yazmaya çalışabilirsiniz. Bu video sonradan izlenebilecek bir video olsun istiyorum. O yüzden konuyla ilgili olmayan şeyleri çok şey yapmayacağım. Onlara çok dikkat vermeyeceğim. Çok dikkat etmeyeceğim ona. Neyse. Okan hi diyor. Zeynep hi diyor. Hüseyin hi, how are you? Wonderful. I'm doing wonderful. Bol örnekleri. Wonderful. O zaman hazırsa koskocaman bir 16 kişi beni izliyor. Hadi başlayalım. So, hey guys, let's get started with our lesson. So, we have type 0. Neden 0 yaptılar? Henüz anlamış değilim arkadaşlar. Bu arada benim internetimle ilgili belki bir sıkıntı olacak. Ben herhalde yanlış internete bağlandım. İnternetle ilgili bir sıkıntı olursa lütfen yazın. Ben başka bir internete bağlanayım. Anyway, hey guys, so we have type 0. Why is there a type 0? I'm not sure. Yani neden sıfırıncı yaptılar anlamıyorum ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Eğer böyle genel işte gerçekler anlatmak istiyorsak böyle bir cümle yapısı kullanacağız. İşte şunu anlatayım. People get angry. İnsanlar kızar. İnsanlar öfkelenir. If you insult them. Onlara hakaret edersek. If you insult them. Onlara hakaret edersen. Onlara söversen falan gibi bir şey. People get angry. Bu genel bir gerçek ya. Nasıl oluşuyor? Bir tane geniş zaman cümlesi. People get angry. Bu da olayın sonucu gibi bir şey olacak. Yani insanlar kızar. Ne olursa insanlar kızar. Ondan sonra bir geniş zaman cümlesi daha olacak. Bu da sebep ya da koşul cümlesi olacak diyorum. Ama siz beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben daha şeyime bakmadım. Sesime bakmadım. Olacak. Bu da sebep ya da koşul. Tamamdır. Sıkıntı yok. Okay. O zaman ikisi de geniş zaman cümlesi olacak. Bir tane geniş zaman cümlesi. Bir tane if. Bir tane geniş zaman cümlesi daha. O kadar. Yani ilki sonuç olacak. İkincisi sebep ya da koşul olacak. Birkaç örnek vereyim. People get angry if you insult them. Yani insanlara hakaret edersen onlar kızacak. People get angry. İnsanlar kızar. Water evaporates. Su buharlaşır. Ne olursa if you boil it. Onu kaynatırsan. Tamam mı? Yani bunu biraz açıklayayım. People get angry. İnsanlar kızar. O geniş zaman cümlesi. You insult them. Onlara hakaret edersin. O geniş zaman cümlesi. Ortasına bir if koydun. Koskocaman bir koşullu cümle ortaya çıktı. Water evaporates. Su buharlaşır. You boil it. Sen onu kaynatırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dümdüz bir cümle, bir geniş zaman cümlesi. Bu da dümdüz bir geniş zaman cümlesi. Ortasına bir if koyduk. Of mis gibi koşullu cümle ortaya çıktı. Water evaporates if you boil it. Bu biraz daha karışık olacak. Students do well in school if they study at home. Students do well, iyi yaparlar. Yani iyi puan vesaire alırlar. Öğrenci iyi yaparlar, iyi puan alırlar. In school, okulda. If, ne olursa, they study at home. Evde çalışırlarsa. Okay? Bu students do well in school. Bu dümdüz bir geniş zaman cümlesi. They study at home. O da dümdüz geniş zaman cümlesi.
Ortasına bir if koyduk. Güzel bir koşullu cümle ortaya çıktı. Anlatabildim mi? Aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir olay var. Şu if ile başlayan kısmı başa gelebiliyor. Yani if sonra geniş zaman cümlesi sebep olan artı geniş zaman cümlesi sonuç olan. Anlatabiliyor muyum? 3 tane örnek vereyim. Sonra sizin örneklerinize bir bakayım. Pardon. Sesim yavaş yavaş gidiyor. Biraz daha konuşayım. Kısa konuşayım. If my wife catches a cold, I usually catch it too. If my wife catches a cold, I usually catch it too. Burada bir virgül olacak mı? Henüz tam emin değilim. Herhalde ben tam virgülü bulamadım da. Tamam. If my wife catches a cold, ben emin olamadım. If my wife catches a cold, benim eşim bir cold, grip yakalarsa, yani gribe yakalanırsa, biz İngilizce'de o yakalıyor, yani eşim yakalıyor. I usually catch it too. Genelde ben de yakalarım. If my wife catches a cold, geniş zaman cümlesi, I usually catch it too. Geniş zaman cümlesi. Bu sebep oluyor, yani koşul oluyor. Bu da sonuç. Anlatabildim mi? Anlatabilmişimdir. If you combine water and yogurt, you get iron. All right? That's what happens. If you combine, birleştirirsen, water and yogurt, su ile yoğurt, onları karıştırırsan ne oluyor? Ne çıkıyor? You get iron. Iron edinirsin. Iron alırsın gibi bir şey. Yine you combine water and yogurt, dümdüz geniş zaman cümlesi. You get iron, dümdüz geniş zaman cümlesi. Başına bir tane if koyduk. Koşullu cümle. Baya mantıklı. If we make too much noise, the baby wakes up. Diyelim ki bir çift var, bir bebekleri var. Diyorlar ki if we make too much noise, biz çok fazla ses yaparsak, the baby wakes up. Bebek uyanır. Bunlar genel gerçekler, genel olarak gerçek olan şeyler. Yani şey değil. Ben yarın bunu yaparsam o zaman 2 gün sonra bu olacak falan değil. Bunlar geniş zaman, genel. Bunlar genel şeyler oluyor. Bak bakalım. Siz bir şeyler diyor musunuz? Demiyorsunuz tabii ki. Şimdi Furkan aşırı mantıklı bir şey söylüyor. Don't forget to like and share the live stream, guys. Okay? Alright. Şimdi sizden bazı şeyler bekliyorum. Cümle bekliyorum. Siz de bu cümle yapılarını deneyebilirsiniz. Hatta ben tekrar açayım. Aynen. Arkadaşlar. Şunu neyse. İlki böyleydi. İlkini göstereyim. Ve değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. If you drink water, you will stay healthy. Perfect. If you do your best, you can achieve what you want. That's good, but it's also different. There's a can in there. So that's different. If you go to bed early, you wake up early. Good. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Okay. So, arkadaşlar siz istiyorsanız örnekleri yazmaya başlayabilirsiniz. Başlamayabilirsiniz. Bana ne? Ama ben galiba type 1 yani type 1'a geçeceğim. Çünkü burada çok şey yok. Emircan, ne diyorsun? If you study hard, you can learn whatever you want. Yeah, that's pretty good. Yine burada bir can var. O yüzden tam aynı cümle yapısı değil. Ama oldu. Bir sıkıntı yok yani cümlede. If you study hard, you can learn whatever you want. Okay. So, siz yazın. Ben type 1'a geçiyorum arkadaşlar. Type 1. Şimdi ilk önce örneğe bakalım. Anlamak açısından. We will not go to the beach tomorrow if the weather is rainy. We will not go to the beach tomorrow if the weather is rainy. Yani we will not go to the beach tomorrow. Yarın biz plaja gitmeyeceğiz. If the weather is rainy. Hava yağmurlu olur. Yani yağmurludur. Yağmurludur. Şimdi oldu. Bu nasıl oluyor? Bir tane gelecek zaman cümlesi oluyor. We will not go to the beach tomorrow. Bu normal dümdüz bir gelecek zaman cümlesi. Yani bunu dümdüz okursan biz yarın plaja gitmeyeceğiz. Böyle bir tane nokta koysan bitti. Yani biz gitmeyeceğiz. Olur. Ama
öyle yapmıyoruz. Çünkü bu bir sonuç. Neyin sonucu? Şu koşulun sonucu. Yani bu koşul olursa o zaman biz gitmeyeceğiz. O zaman bir gelecek cümlesi oluyor. Sonra bir tane if geliyor. Sonra bir tane geniş zaman cümlesi oluyor. Tamam mı? We will not go to the beach tomorrow. Gelecek zaman oluyor. Sonra bir tane if geliyor. Sonra the weather is rainy. Bu geniş zaman oluyor. Anlatabildim mi? O zaman bir tane gelecek, bir tane if, bir tane geniş zaman olacak arkadaşlar. Ve böylece şu ortaya çıkıyor. Yani şu olursa şu da olacak. Yani şu olmazsa şu da olacak. Yani şu olmazsa şu olmayacak. Yani gelecekte bu olursa şöyle bir koşul yerine gelirse o zaman şu sonuç ortaya çıkacak. Yani ikisi de gelecekte. Anlatabildim mi? Bunlar geniş, genel şeyler değil. Bunlar ikisi de gelecekte olan şeyler. Ne diyor bu? I will sell my guitars if I run out of money. I will sell my guitars. Gitarlarımı satacağım. Dediğim gibi böyle bir nokta koysam bitti. Gitarlarımı satacağım. Ama nokta koymuyorum. If diyorum. Sonra geniş zaman cümlesi geliyor. I run out of money. Bu çok kolay çevrilmez. Nasıl diyeceğiz? Yani Türkçe olarak param biterse ya da param tükenirse gibi bir şey derdim. Ama İngilizce'de run out phrasal verb'ini kullanmak için I diyeceğim. Ama aslında my money run out. Onu da diyebilirim. Neyse o biraz karışık oldu. Neyse siz bunu araştırabilirsiniz. Run out. I will sell my guitars if I run out of money. Yani benim param biterse, param tükenirse o zaman ben gitarlarımı satacağım. Gelecek zaman cümlesi I run out of money. Geniş zaman cümlesi ortasına bir tane if koyduk. Mis gibi bir cümle çıktı ortaya. Your English will improve if you practice regularly. Your English, senin İngilizcen, will improve, gelişecek. If ne olursa you practice regularly. Dediğim gibi bu gelecek zaman cümlesi. Your English will improve. Bu da geniş zaman cümlesi. You practice regularly. Ortasına bir tane if koyduk bitti. Bir bakayım buraya. İnsanlar bir şeyler yazıyor mu? İngilizce seviyorum bize öğretir. Oh, wonderful. If you want to improve your relationship with people, you should be social. If you want to improve your relationship with people, galiba burada relationships deseydik daha mantıklı olur. Çünkü hep herkesle aynı ilişki yok. Yani relationships. You should be social. Yes, ama bu da karışık oldu. Bu da bayağı karışık. Çünkü burada should ortaya devreye girdi yani. Ben İngilizce çok zorluk çekiyorum. Okay. If we find tickets today, we will go to the cinema tomorrow. Yes, if we find tickets today, we will go to the cinema tomorrow. They will achieve if they want. Yeah, ama bunu biraz netleştirirsek çok daha anlamlı bir cümle ortaya çıkar. Mesela, they will achieve their dreams, hayallerini gerçekleştirecekler, ulaşacaklar. If they really want them. Onları gerçekten istiyorlarsa falan gibi bir şey. İngilizce'de gene de nesne alabilen bir şey gene de nesnesiz bırakılmıyor. Sadece if they want değil. If they want it. If they want that. If they want to do it falan. If I improve myself, I will make money for my future. If I improve myself, I will make money for my future. I will. Oh, okay, yeah, you can say that. If you tell exaggerated stories, people won't believe you. Good. Okay. So, her zamanki gibi sıra değişebiliyor. İlk önce if koyabiliriz. Sonra geniş zaman cümlesi. Yani sebep ya da koşul cümlesini yazabiliriz. Sonra herhangi bir şey demeden gelecek zaman cümlesine geçebiliriz. Yani örneğin if a problem arises, we will try to fix it. If a problem arises, we will try to fix it. Bu ne oluyor? If, sonra a problem arises. Geniş zaman cümlesi. Sonra we will try to fix it. We will try to fix it. Bu ne demek oluyor? Eğer bir sıkıntı ortaya çıkarsa biz onu çözmeye çalışacağız. Az önce dedim ya yine de
nesne alan bir şey nesnesiz bırakılmaz. We will try to fix demiyoruz İngilizce. We'll try to fix it. Oh, it önemli. Yani. So, if you like dessert, you'll love this restaurant. You like dessert, geniş zaman cümlesi. You'll love this restaurant. You will love this restaurant. Yani bu şey, you will love this restaurant. O gelecek zaman cümlesi oluyor. O zaman ne ortaya çıkıyor? Eğer tatlılar seversen, tatlı yemeği seversen bu restorana çok seveceksin. Çok seversin. Anlamına geliyor. Bu cümle biraz daha karışık. Bakalım anlayacak mısınız? If the guitar that you want is too expensive, I will buy a cheaper version. If the guitar that you want is too expensive, I will buy a cheaper version. The guitar that you want is too expensive. Bu geniş zaman cümlesi ya da yani is kelimesini öyle kullanıyor fiil olarak. Sonra I will buy a cheaper version gelecek zaman cümlesi oluyor. I will buy a cheaper version. O zaman ne ortaya çıktı? If the guitar that you want is too expensive, senin istediğin gitar fazla pahalı olursa I will buy a cheaper version. Daha ucuz bir versiyon, bir çeşit, bir tarz, bir şey alırım. Tamam mı? Tamam. Şuraya bir bakayım. İnsanlar bir şeyler yazıyor mu? Millet çok bir şey yazmıyor. Bu çok kısa bir yayın olacak ama if it was rainy, we can't go. Burada Sefa herhalde burada şey diyorsun. Yağmurlu olsaydı demek istiyorsun galiba. Bu farklı bir cümle yapısı. Bu şu olsaydı falan gitseydik falan. Bu farklı bir cümle yapısı. Farklı bir cümle yapısı kullanman gerekecek. Ona geleceğiz. Yani dayan geleceğiz ona. Okay. If ice cream heats, it melts. Heat kelimesi genelde böyle kullanıldığında ısıtırsa yani genel if ice cream heats up diyebilirsin. Burada if ice cream heats up o da daha çok ısınırsa yani warms up. Warms up. If ice cream heats up, it melts. Yes. Ama sadece heat bir fiil olarak kullanırsan it heats. Aynen. Genelde o ısıtmak olur. O biraz daha aktif olur. Şimdi Furkan üye oldun kanalıma. İyi yaptın. Teşekkürler. Artık senin herhangi bir sorun olursa sorabilirsin. Konudan bağımsız olsa bile. So, the weather will be rainy. Okay. Bu şey olmadı. Gelecek zaman cümlesi olmadı. Pardon. Koşullu bir cümle olmadı. Gelecek zaman cümlesi oldu. Gitar gereğinden fazla pahalı ise ben daha ucuzunu alırım. Daha ucuzunu. Yeah, okay yani ben biraz daha spesifik bir şey yazmıştım ama herhalde yani hemen o. I will hang out with my friends if I have enough time tomorrow. Good. I will hang out with my friends. Gelecek zaman cümlesi. If sonra I have enough time. Geniş zaman cümlesi. Tomorrow. Gayet güzel. Thank you very much. That's a wonderful sentence. Ümit Bey. Okay. If you tell me what you want, I will help you. Yes. I say this to my wife a lot. Okay. Don't forget to like and share the live stream. Yes. Don't forget to like and share the live stream. Şimdi Fırat Erdoğan diyor ki Morning, Zek abine verdiği İngilizce eğitimi Türkiye'de Robert College dışında bir yerde alamıyorsunuz. Üyelik alanında adamın cebine 2 kuruş para girsin geçmez. Yes, well thank you. Thank you Fırat. I thank you for that. You are the man. Okay, if you want to be perfect, you'll study hard. If you want to be perfect, you'll study hard. Okay, yeah. If you want to be perfect, you'll study hard. Eğer kusursuz olmak gerçekten istiyorsan böyle, istiyorsan o zaman çalışırsın yani. Bunu gerçekten istiyorsan o anlamda kullanılır bu. Ensar, teşekkürler. Thank you very much for supporting my YouTube channel. You can ask me whatever you want. Şimdi Furkan galiba buraya bir boşluk bırakman gerekiyor. Boşluk bırakınca herhalde oluyor. Bu emojiler oluyor. Benim üyelerime özel şeyler var da
emojiler var da herhalde bir şey koyman gerekiyor. Bir boşluk koyman gerekiyor. Anyway, if you must give an advice, bu konumuzla ilgili değil. Bunu şeyin sonunda, canlı yayının sonunda sorabilirsin. If you want to learn English, you should definitely watch Zach's videos. I mean, I agree with you, but I am biased. I just renewed, wasn't here for a while. It's okay, man. You're still the man. You're still the man. All right. So, üçüncü şeye geçiyoruz arkadaşlar. Pardon, İkinci type. Type 2 yani. Anlayın beni. Bu biraz daha karışık olmaya başlıyor. İlk önce bir cümleye bakalım. We would help people if we were rich. Diyelim ki buradaki we benim ailem. Benim ailem için konuşuyorum. We would help people if we were rich. O zaman bu cümleyi nasıl oluşturacağız? Bir tane subject olacak yani we. Sonra bir tane would gelecek. We would, he would, I would not, I wouldn't falan. Sonra bir tane fiil geliyor. I would help, he would buy, I wouldn't do falan. Bu sonuç oluyor. Yani burada bir tane koşul olacak. Bu bir sebep olacak. Sonuç böyle oluyor. Subject, would, normal verb. Yani ing falan yok. Direkt fiil oluyor. Sonra bir tane if geliyor. Sonra sebep söylemek için past tense cümlesi. Yani geçmiş, niye geçmiş zaman yazmadım bilmiyorum ama past tense cümlesi dedim burada. Yani ne demek istiyorum? We would help people. O bu oluyor. Biz insanlara yardım ederdik. If diyorum. Yani eğer diyorum. If diyorum. Sonra we were rich. Yani bu cümleyi, pardon bu cümleyi, evet cümle şey olarak, bağımsız bir cümle olarak söyleseydim olurdu. We were rich. Biz zengin idik. Ama ben şimdi if'den sonraki kısmı olarak yapıyorum. Yani bir past tense cümlesi oluyor ama bu cümlede, bu koskocaman cümlede sebebi yani koşulu veriyor. If we were rich, var ya biz zengin olsak biz insanlara yardım ederdik. Bu yani şu anki durumla ilgili şeylerin farklı olsaydı, şu anki durumla ilgili şeyler farklı olsaydı o zaman bu olurdu. Biz zengin olsaydık o zaman insanlara yardım ederdik. Ya da şu. He would buy a house if he had enough money diyorum ve iç içimden bir şeyler alıyorum. Çünkü eşim az önce bunu bana getirdi. He would buy a house. He would buy a house. Ev alırdı. O bir ev alırdı. If sonra geçmiş zaman cümlesi. He had enough money. Dediğim gibi bunu bağımsız bir cümle olarak söyleyebilirim. He had enough money. Yeteri kadar parası vardı. Yeteri kadar paraya sahipti. Ama bu cümlede nasıl oluyor? Yeteri kadar parası olsaydı o zaman bir ev alırdı. Anlıyor musunuz? I wouldn't do that if I were you. Bu aşırı yaygın ama aşırı yaygın bir kullanım. If I were you. If I were you. Siz şimdi şey diyeceksiniz. Neden was değil, neden were kullanıyorsunuz? Şimdi onu açıklayacağım. Ama çok sıcak. It's really hot, guys. Really hot. I wouldn't do that. Ben onu yapmazdım. If I were you. Ben sen olsam. Yani ben olsam. Ben senin yerinde olsaydım. Ama biz onu demiyoruz İngilizce'de. If I were you. Yani ben sen olsaydım. Anlatabildim mi? If I were you. Ben sen olsaydım. Hı-hı. Şimdi arkadaşlar çok mantıksız bir şekilde genelde I kelimesi için ve he, she, it yani o kelimeleri için was kullanılır. I was hungry. Ben açtım. He was hungry. O açtı. Ama nedense bu cümle yapısında ve bir iki tane cümle yapısında daha hepsi were oluyor. Yani I were, if I were, if she were şeklinde anlatılıyor. Neden diye soracak olursanız cevap veremeyeceğim çünkü bir nedeni yok. Yani varsa benim haberim yok. Yani böyle istisna böyle saçma sapan mantıksız bir şeyimiz var burada. Normalde was kullanılır ama bu cümle yapısında were kullanılıyor. Bunlarda. Bir bakayım sizin şeyleriniz var mı? Sorularınız var mı?
If I were you, I would resign. Good. If I were you, I would resign. Hey, y'all. Don't forget to smash that like button if you enjoy the live stream. If I were rich, I would buy a Ferrari. Good. If I were rich, I would buy a Ferrari. What about if we had been rich, we would have helped others. Bu bir sonraki type olacak galiba. If we had been rich. Yes, bu bir sonraki type olacak. Yani type 3 olacak. Oof. Okay. I would go there if I were you. Aynen. Diyelim ki ne bileyim bir kişi bir yere gitmeyi düşünüyorsun. Diyorsun ki yani ben olsam bin giderdim. I would go there if I were you. I would take care of dogs if I had a garden on my house. Okay, this is good. Grammatically, this is good, but we have some weird usage going on. Yani gramatik olarak oluyor ama kullanım açısından biraz tuhaflıklar var. Garden. Amerika'da garden ne demek oluyor? Böyle işte sebze dikiyorsun. Böyle meyve falan dikiyorsun. İşte ondan sonra hasat topluyorsun. Garden işte. Siz galiba demek istiyorsunuz. Yani ben demek bahçe. Yani bahçe derken sebze bahçesinden bahsetmiyorsunuz. Yani bir ev olur. O evin önünde bir alan olur. O eve ait. İngilizce'de yani Amerika'da biz ona yard diyoruz. Y-A-R-D. Y-A-R-D. Yozgat, Aydın, Rize, Denizli. Ben kodlamakta çok yavaşım. Anyway, so yard, front yard, backyard. So you want to say, if I would take care of dogs if I had a yard. Nokta. On my house falan demeyeceksin. Çünkü aslında on değil, in front of ya da behind falan diyeceksin. Ama onu demeye gerek yok. If I had a yard diyeceksin arkadaşlar. Furkan Simsek. Gifted on 10 English with Zach memberships arkadaşlar. Yani benim kanalımın üyeleri ne yapabiliyorlar? Benim videolarımı erken izleyebiliyorlar. Ve zaman zaman çok nadir olsa da zaman zaman onlarla özel şeyler yapıyorum. Ve onlara özel emojiler var arkadaşlar. En önemlisi onlara özel emojiler var. O yüzden galiba şimdi 10 kişi beleşe denir mi? Bedavaya olabilir. Üye olabilir. Galiba yakında bir tane Zoom yapacağız. Bir tane Zoom toplantısı yapacağız. O yüzden hazır olun. If I were God, I couldn't create world. If I were God, I couldn't create. I wouldn't be able to create the world. Burası could olduğu için biraz karışık oldu. Mesela demek istesen, if I were God, ben yaratmazdım demek istiyorsan. If I were God, I wouldn't have created the world. If I were God, I wouldn't. Yok, bu bir sonraki cümle. Bu type 3. Bu type 3'ye giriyor. If I were God, I wouldn't allow evil falan gibi bir şey diyebilirsin yani. If I were God, I wouldn't allow evil. That would be more like the sentence that we're working on. I would drink tea if I was married. Yes, ve dediğim gibi burada was yerine I were married. If I were married. Hangi verb gelirse gelsin would. Hangi verb gelirse gelsin would mu? Transitive and transitive fark var mı? Ne bileyim, bilmiyorum, hiç düşünmedim. If I would help people, if we would go, we would help. Yeah, it doesn't matter. It doesn't matter, man. Emirhancığım, it doesn't matter. Bir sürü şey var. Bir sürü soru var. Niye sorular var? Niye soru soruyorsunuz? Çoğu zaman soru sormuyorsunuz arkadaşlar. The message I sent in the chat didn't appear, so I changed my account. Okay, man. No, Eren, that is not the case. Okay. If I were you, I would hire a professional employee. Okay, that's good. Whatever. Employee, and then sonra da 2 tane e var. I would help you if I had time. Yes, that's good. I would go abroad if I were young. Yes. I would buy a gift for her birthday if I were you. Good. If my aunt had a mustache, she would be my uncle.
that's grammatically accurate, but I'm not sure if it's factual. I'm not sure if that's true. Okay. If I were you, I would call her to apologize. Evet, çok benimsememiz gereken sözler. I would buy a gift for her birthday if I were you. Onu dedik zaten. Arkadaşlar biz aynı soruyu değiştirdin. Yok, değiştirmedin. Ne oldu? Birthday. If'i unuttun. Tamam, sıkıntı yok. Yard. Yes. Selim. Thanks. Bu dosyayı açıklamalarda paylaşabilir misin? Olur, paylaşayım. Bir ara şey yaparım. Nereye koyayım? Bilmiyorum. Açıklama kısmına koyarım. Aynen. Zach would run a jewelry store if he were a Jewish agent. This is grammatically correct and maybe factual. I'm not sure. Don't forget to like the live stream. Thank you, Aydın. Don't forget to like and share the live stream. Aydın Kutlu ha. He was olmayacak mıydı? Onu konuştuk az önce Ensar'cığım. If I were in Germany, I would learn Arabic. Yeah. Okay, good. Feyzi, thank you. Thank you for becoming a member. Okay, cool. Şimdi geçiyoruz. Bunları yapmadım. Şimdi bunu yaptık ya. Şu cümle yapısını yaptık. Bunu kaldırayım. Bunu hep kaldırmayı unutuyorum. Bu cümle yapısını yaptık ya. Onun tersini de yapabiliriz. Yani ilk önce if gelecek, sonra past tense cümlesi gelecek, sonra subject, would, verb vesaire gelecek. O da şuna benzer. Mesela benzemeyecek. Yani bu olacak. If my father were still alive, we would go to Texas for Christmas. If my father were still alive, we would go to Texas for Christmas. Yani benim babam hala still alive. Yaşıyor olsaydı, hayatta olsaydı biz Noel için Texas'a giderdik. Bu biraz oldu, karışık oldu. Ama gördüğünüz gibi my father were still alive. Bu was olsaydı o zaman dümdüz olurdu. Geçmiş zaman cümlesi olurdu. We would go. Bu da subject, would, fiil şeklinde oluyor. If I were you, I'd choose a different major. Amerika'da üniversitede biz bölüm demiyoruz. Biz major diyoruz. What is your major? This is my major. I majored in science vesaire. If I were you, ben senin yerinde olsaydım, yani ben olsam, I'd choose a different major, farklı bir bölüm seçerdim. If they were smart, diyelim ki bir grup var, çok salak bir grup. Biz diyoruz ki if they were smart, they would stop skipping school. Onlar akıllı olsa, o zaman okuldan kaçmayı bırakırlardı. Diyoruz ve sohbete bakıyoruz. Başka bir şey var mı? The aunt and mustache thing, it's like sarcasm, I think. Most likely. How common is using if I was as opposed to if I were? Is one definitely the correct choice, or is it a personal preference thing? You can use both of them, man. Let me give you an example. So, if my father were still alive. Good. If my father was still alive. They're both fine. I think grammar books tell you to use this. I think grammar books tell you to use were, but people use was all the time. Totally okay. Not a big deal. A noise has started coming from your mic. Oh, that's not good. Audio. Ses. Ses 1 2 3 ses. Ses. Seste bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yoksa sadece Ensar rama geliyor. Okay. So. Siz onu cevaplarken ben devam edeyim. Type 3. Type 3 nasıl bir şey oluyor? Şunu kaldırayım. Ses gayet normal. Tamam. O zaman herhalde ya anlık bir şeydi ya da sadece Ensar'da olan bir şey. Bunu kaldırayım. You would have cried if you had watched the movie with us. You would have cried if you had watched the movie with us. Şimdi burada ikisi de geçmişte oluyor.
Yani geçmişte bu olsaydı o zaman yine geçmişte bu olurdu. Örneğin Türkçe olarak ne diyebiliriz? Ben işte Amerika'da doğsaydım şu ne bileyim Amerika'da okula giderdim. Amerika'da ne bileyim büyürdüm falan. Amerika'da doğsaydım Amerika'da büyürdüm şeklinde. İkisi de geçmişte oluyor. Geçmişte bu olsaydı o zaman geçmişte bu olurdu ya da olacaktı. Bunu nasıl yapacağız? Subject yani cümlenin şu kısmının subject'i would have sonra fiilin üçüncü hali. Bu ne oluyor? Bu sonucu oluşturuyor. Sonra bir tane if gelecek. Sonra subject had verb 3 bu da sebep ya da koşul oluşturuyor arkadaşlar. O zaman ben burada ne demiştim? You subject would have cried cry fiilinin üçüncü hali. Cried. Yani sen ağlardın anlamına geliyor. Sen ağlardın. If sonra subject had you had sonra fiilin üçüncü hali watched sen izleseydin filmi bizimle. Anlatabildim mi? Yani bu filmi bizimle izleseydin sen ağlardın. Anlatabiliyor muyum? Bunda çok basit bir şey yok. Yani burada demiştim ya normal dümdüz genişleman mis gibi cümle. Burada o kadar şey değil. O kadar kolay değil. You would have cried if you had watched the movie with us. Bunu biraz ezberlemek gerekiyor yani arkadaşlar. Our job would have been much easier if we had listened to our instructions. Gittikçe cümleler biraz daha karışık olmaya başlıyor. İnsanlar sesle ilgili başka bir şey dedi mi? Ses iyi. Bir çınlama geliyor. Tamam neyse. Bir kişi şikayetçi. Kusura bakma. Yani sende bir sıkıntı varsa. Our job would have been much easier. Much demedim. Our job would have been easier. Bizim işimiz, bizim görevimiz daha kolay olurdu. Yani daha kolay olacaktı. Ne olsaydı if we had listened to our instructions. Instruction ne demek bilmiyorum. Instruction. Açıklama instruction. Mesela benim bir şey yapmam gerekiyor. Sen gidiyorsun. Şunu yapacaksın. Bunu yapmak için şunu yapacaksın. Şu klasörü açacaksın. 3. sayfasında bu var falan. Bunlar instructions oluyor. Herhalde T ile başlayan bir tane kelime var sizde. Şu an aklıma gelmiyor. Yani onu dinleseydik, instructionlarımızı dinleseydik o zaman bizim işimiz çok daha kolay olacaktı. Yine our job subject would have olmak fiilinin üçüncü hali yani be fiilinin üçüncü hali. Sonra easier yani be easier. If sonra subject had fiilinin üçüncü hali sonra başka ne varsa. Bu nesne oluyor. Bir tane daha yapalım. We would have come home early. Early demeyelim, earlier. Çok daha mantıklı. We would have come home earlier if you hadn't lost your passport. We would have come home earlier if you hadn't lost your passport. Diyelim ki birkaç arkadaş yurt dışında geziyor, bir kişi pasaportunu kaybediyor ve orada kalıyor. Yani evine dönemiyor. Eve döndüklerinde bu cümle ortaya çıkacak. We would have come home earlier if you hadn't lost your passport. We, subject, would have come, fiilin üçüncü hali, come home, bu nesne mi oluyor bilmiyorum. Earlier, bir tane sıfat mı oluyor? If, sonra you, subject, hadn't, burada bir had var, bir de bir tane olumsuz var. Burada çok az olumsuz yaptık. Herhalde daha çok yapsaydık iyi olurdu. Neyse. Lose kelimesinin üçüncü hali, your passport, nesne. Yani sen pasaportunu kaybetmeseydin biz eve daha erken gelirdik. Do you understand, my friends? Do you understand what the problem is? I didn't get it. I totally mean to indicate you were practicing type 2 this. I didn't get it
totally. I mean, you indicated that we are practicing using type 2 at the last example. However, we used the word in an infinitive way. Can you explain it? I don't think I know what you're talking about. Can you explain your question? Can you give me an example? I don't understand your question. If I had started learning English before, I would have been more knowledgeable than now. Yes, if I had started learning English before, how about sooner? Sooner mı desek? Sooner, daha erken. If I had started learning English sooner, I would have been more knowledgeable than now. I guess verb 3 is probably like Turkish mushmish. Sometimes, not all the time. I'd have passed the exam if I had studied harder. I'd have passed the exam if I had studied harder. Yes. I would have been born in America. Burada hatlar karıştı arkadaşlar. Burada ne diyor? Sonuç olacak, bir de sebep olacak. Bu cümlede sonuç ne olacak? Rich. Yani işte zengin olurdum demek istiyorsun. O zaman zengin sonucu demek için ne diyeceksin? Subject would have, sonra fiilin üçüncü hali, yani I would have been rich diyeceksin sonuç için. Sonra if kısmı için, yani sebep oluşturmak için I had been born in America şeklinde olacak. Yani if I had been born in America, I would be rich. I would be rich if I had been born in America. Ve bu her zaman doğru değildir. Ben mesela zengin değilim. Okay. Talimat mı deniyor? Talimat. Yeah, that's it. Okay. Is past participle really mandatory in this one? Because I use the past simple tense pretty frequently with verb 3. If I didn't go to that school, I wouldn't have become the person that I am. If I hadn't gone to that school, if I didn't go to that school, I don't know, man. If I didn't go to that school, if I hadn't gone to that school, I think I like verb 3 better. I think I like if I hadn't gone to that school. I think that sounds better to my ears. But you are right in that saying it like this isn't horrible. It's not like completely ear-shattering. It's not just like disgusting. If I didn't go to that school. But yeah, I wouldn't do that, man. I would still use if I hadn't gone to that school. If you accidentally say it like this, no one will care. No one will care. But I think you should still say it with had, if I hadn't gone to that school. It would be more clear if you said the difference between if type 2 and if type 3. Okay, well, if type 2 is for like, in general, right now, in general, there's a general truth. If it were different, then we would do this. This is in the past. In the past, if this had happened, this would have happened. So here we have the present, and here we have the past. I hope that was helpful. İçindekiler. Maybe. Talimat. Yeah, I think talimat is the word that I was looking for. Thank you. People would have enjoyed life if they listened to proverbs. People would have enjoyed life if they had listened to proverbs. Bakmak lazım ya, şu cümle yapısına bakmak lazım. Şeyleri karıştı yine. Bunu anlatmaya gerek yok. Sen anlıyorsundur. Been easy yerine have been easy yanlış mı olurdu? Been easy nerede geçti? Bu başka bir yerde. Bu bir yorum olarak mı geldi bilmiyorum. Had been easy. Abi cümleyi bulamıyorum şu an. Mesela ben bir cümleyi uydurayım şimdi. Life would have been easy if I had been born in a rich family.
Life would have been easier. Life would have been easy. Yes. So easier şey oluyor, karşılaştırma oluyor. Şu anki halinden daha kolay olurdu. Şu an olandan daha kolay olurdu. Easy sadece kolay anlamına geliyor. Bir tanesi kıyaslıyor, bir tanesi kıyaslamıyor. Tek fark o. Pardon, ben onu çok dikkatli okumamışım. I would have been a rich man if I had graduated from my university. Okay, probably. That's probably true. It wouldn't have been lost if you had. It wouldn't have been lost if you had been more careful. Yeah, that's pretty good. It wouldn't have been lost if you had been more careful. Yeah, that's pretty good. If I had known, I would have come. Yeah, diyelim ki ortada bir etkinlik var, haberin yok. If I had known, I would have come. Şimdi arkadaşlar, az önce ağzımdan neredeyse yani bir şey kaçtı ağzımdan. Ben şunu diyecektim. If I would have known, I would have come demeye başladım az önce. Çünkü Amerika'da herkes böyle konuşuyor. Ama gramer kitaplarında o yanlış olarak işaretleniyor. O yüzden ben YouTube'da öyle konuşmamaya çalışıyorum. Hatta iki tane videomda onu öğretmiştim. Benim hiç haberim yoktu. Yani yanlış olduğundan hiç haberim yoktu. Çünkü Amerika'da herkes öyle konuşuyor. Ama siz öyle konuşmayın. If I would have known demeyin. Ama yani Amerikalı arkadaşlarınız varsa onlar öyle konuşacak. Anlamanız gerekiyor yani. Bazen onlar cümlenin her iki yarısı için would have. If I would have known, I would have come. Bu benim kulağıma hiç yanlış gelmiyor. %100 doğru gibi geliyor. I'd would have'in kısaltmasıydı değil mi? I would. Yani tırnak D. I would. O tırnak diye geçmiyor. Ne diye geçiyor? Kestirme mi? Neyse. I apostrophe D. I would ya da I had gibi bir şey oluyor. Yeah, would have değil. Would have değil. If I would have bu arada Emirhan sen de iki tane would have kullandın. Az önce anlattığım şey. Burada gramer kitapları ne yapmanı istiyor? If I had boiled the water before leaving home, orada the demeye gerek yok. We would have drunk tea when we got back. When we came back, got back. Turn back olmaz. Türklerin sık yaptığı bir hata. Yani dönmek demek istiyorlar. Get back, came back, go back falan. Like, is it possible that you make a Discord chat for members at the end of the live stream? I have a Discord. Yeah, I have a Discord. It's in the description. It's in the hold on. It's down there. It's in the description. So we had a discussion about type 3 some time ago. You started type 3 with would have, as in, if I would have come home earlier, I could have slept early, and said that it was wrong as far as textbooks go. Yeah, that's accurate. And I said that it was wrong. Yeah. In this sentence, the textbooks want you to say, if I had come home earlier, I could have slept earlier. When I was in America, I asked 4 people about that sentence. I said, does this sentence sound wrong to you? If I would have, and I said a sentence, and they were all like, no, that's a totally normal sentence. Yeah. So, people talk like that in America. Return. Yes, you can say return. Is there a certain order in English when making sentences? I mean, is there any sentence like, yeah. Word order in English is very important, but we can't talk about that right now. Okay. Şunları yapalım, sonra şunları yapacağız. Bunlar karışık oluyor. Bunlar kaos oluyor. If I had started learning Turkish in high school, my pronunciation would be better diyorum arkadaşlar. Siz bir bakın, bir düşünün. If I had started learning Turkish in high school, my pronunciation would be better. Bu yukarıdaki cümle yapısının tersi. Yani yaralar. İlk önce if kısmı geliyor, sonra diğer kısmı geliyor. Özne. Yani subject. Had. Fiilin 3. hali.
Sonra bu fiili bağlamak için ing kullanılıyor. Neyse. Nesne. Yer. My pronunciation. Bu şey. Subject. Özne. Would. Fiilin dur. Yeah, fiil. Dur, kafam karıştı şimdi. Fiilin 3. hali olması gerekmiyor mu? If I had started learning in high school, my pronunciation would be much better. Şöyle yapalım. Would have been much better in college diyelim. Az önce yaptığım örnek, az önce yaptığım cümle biraz karışık bir cümleydi. Çünkü if I had started learning Turkish in high school, o geçmişte oluyor. Ama ben sonra dedim, şu an benim Türkçem daha iyi olurdu şeklinde bir şey dedim. O yüzden bir tanesi geçmişte, bir tanesi şimdi oluyor. O yüzden karışık oluyor. O yüzden bu cümle yapısına uymadı. O yüzden şunu değiştirdim. Ben lisede öğrenmeye başlasaydım, o zaman üniversitede Türkçem daha iyi olacaktı. İkisi de geçmişte kaldı. O zaman bu cümle yapısına uyuyor. If I had started learning Turkish in high school, my pronunciation would have been better in college. Yani ben lisede Türkçe öğrenmeye başlasaydım, o zaman benim telaffuzum üniversitede daha iyi olurdu. If you had studied history, you wouldn't have found a job so easily. If you had studied history, you wouldn't have found a job so easily. Yani özne, had, fiilin 3. hali, nesne, subject, would not have, fark ettiyseniz not olunca would ile have arasına giriyor. Fiilin 3. hali, nesne, sıfat. So easily. Yani sen eğer tarih okusaydın o kadar kolay iş bulmazdın. O kadar kolay iş bulamazdın. Bulmazdın. If you had bought a better computer, you wouldn't have lost all your data. If you had bought a better computer, you wouldn't have lost all your data. Bu bazen data diye okunuyor. Hiç fark etmez. Ne diyeceğim? Diyelim ki bir kişi dandik bir bilgisayar aldı. Dandik bilgisayar aldığı için diyelim ki çöktü, gitti, çöp oldu falan ve her şey kaybetti. If you had bought a better computer, yani daha iyi bir bilgisayar alsaydın, o zaman you wouldn't have lost your data. Yani sen verilerini, yani bilgi denmez herhalde, veri denir herhalde. Verini kaybetmezdin. If you had bought a better computer, you wouldn't have lost your data. Umarım bu anlaşılmıştır. Ben şöyle bir gireyim, bir bakayım. İnsanlar bir şeyler soruyor mu? Sanmıyorum. Are you disco? Are you cola? Yes, I am disco and cola. I know you got a Discord already, but in your Discord, I want to ask if you want to go make a voice chat for members at the end of the stream. At the end of the stream, I will go to bed. I will go to sleep. So sorry about that. He is cola. Thank you, Furkancığım. That usage will have its place in textbooks sometime in the future. I'm pretty sure of that, actually. Most likely. I know it's not relevant, but I'm really curious about that. What's the difference between he is gone and he has gone? In these two sentences, he is gone. Gone is being used as an adjective, like the adjectival form of a verb. Is that a word? I don't know. But he has gone is a present perfect sentence. He has gone. I have been to Izmir. He has gone to the bank. He is gone. The word gone is being used as an adjective. Unrelated to the use of conditionals, but how do you pronounce the word asked? Is it asked as in okay? I'm pretty sure, I mean, when you're speaking quickly, it doesn't matter. I asked him a question. But if you ask me to pronounce it correctly, I would say asked. But when you're speaking quickly, it doesn't matter.
I wonder, merak ediyorum. Sen şunu yapıyor musun falan şeklinde. Arkadaşlar birkaç tane cümle yazdım. Aşırı karışık. İşte geçmişten başlıyor. Şimdiki gelecekte bitiyor falan. Saç bir can ortaya çıkıyor. Should ortaya çıkıyor. Bunları yapalım. Sonra yatalım. Yani ben yatacağım. Siz ne yapacaksanız yapın. Ben yatacağım. If you hadn't done so well in high school, you wouldn't be a scientist right now. If you hadn't done so well in high school, you wouldn't be a scientist right now. Yani ne kadar açıklayayım bilmiyorum. Biraz açıklama yapayım. If you hadn't done so well in high school, bu geçmişte böyle olsaydı, yani sen lisede o kadar iyi puan almasaydın, yani do well diyoruz İngilizce'de, yani iyi yapmak, iyi yaptın falan diyoruz ya, yani o kadar iyi yapmasaydın, yani o kadar güzel puan almasaydın, bu geçmişte, ama bu şu an, bu şimdiki zaman. You wouldn't be a scientist right now. Sen şu an bilim adamı olmazdın. O zaman geçmişte başlıyor ama sonuç şu an. O kadar iyi puan almasaydın o zaman şu an bilim adamı olmazdın. Okay. Ve artık yani bitirmek lazım. Çünkü içeceğim bitti ve yavaş yavaş boğazım gidecek. If you enjoy learning about chemistry, maybe you should be a chemist. If you enjoy learning about chemistry, bu şu an ama genel. Yani ileride şunu yaparsan değil. Yani bu genel. If you enjoy learning about chemistry, şu an işte kimya hakkında bir şeyler öğrenmekten hoşlanıyorsan, maybe you should be a chemist. Belki kimyacı olman gerekiyor. Belki bir kimyacı olsan iyi olur şeklinde. Yani burada should oldu. Yani bir tane should ortaya çıktı. I will give you $50 if you can prove me wrong. Bu ayrı cümleler. I will give you $50 if you can prove me wrong. Bu I will give you $50. Bu ne? Bu gelecek oluyor. Sonra if you can prove me wrong. Burada can, bunu yapabilirsen, edebilirsen, ne edebilirsen, kanıtlayabilirsen. Yani benim haksız ya da benim yanlış olduğunu gösterebilirsen, kanıtlayabilirsen o zaman sana $50 vereceğim. Burada can oldu. Burada should karıştı işimize. Burada can işimize karışıyor. I will give you $50 if you can prove me wrong. Diyelim ki bir kişi, insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne bileyim bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir plan yapıyorlar ama plana uygulamıyorlar. Farklı bir şey yapıyorlar. Sonra anlatıyorlar planı. İşte biz şöyle bir plan yaptık. Ben diyorum ki ya arkadaşlar, if that was the plan, why didn't you do it that way? If that was the plan, why didn't you do it that way? Bu çok kolay Türkçe'ye çevrilmez. Yani plan oyduysa falan gibi bir şey yani. If that, yani aslında onun tersini yapıyorum. O plandı ise falan gibi bir şey oluyor. Ama Türkçe'de biraz daha plan oyduysa falan. Why didn't you do it that way? Neden o şekilde yapmadınız? O zaman burada bir soru, geçmişle ilgili bir soru. Yani plan buydu diyorsunuz. O zaman neden bunu yapmadınız? O zaman bu bir soru oluyor. Geçmişle ilgili bir tane koşul soruluyor. Sonra soruluyor. If you are trying to lose weight, you shouldn't have eaten that pizza. If you are trying to lose weight, bu şimdi, şu anda ilgili bir şey. If you are trying to lose weight, yani kilo vermeye çalışıyorsan, you shouldn't have eaten that pizza. Bu geçmişle ilgili oluyor. Yani burada sebep şu an, sonuç geçmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani şu an sen kilo vermeye çalışıyorsan o zaman az önce o pizzayı yememeliydin. Bir de burada bir tane should var. Should
Yine çıktı bu cümlelere. O zaman burada sebep şimdi oluyor. Sonuç geçmişte oluyor. 3 tane daha var. If I could go back in time, I would love to relive high school. Relive, tekrar yaşamak. Relive, tekrar yaşamak. If I could go back in time, I would love to relive high school. Burada can oluyor ama can değil could oluyor. Çünkü bu cümle yapısını kullandığımızda fiilin bu kaçıncı oluyor? Yani geçmiş zaman halini kullanmamız gerekiyor. O zaman if I could go back in time, ben zamanda geriye gidebilseydim, yani zaman yolculuğu yapabilsem, I would love to relive high school. Ben high school, liseyi tekrar yaşamayı isterdim. Bu gelecek oluyor. Bu da şu an. Bu şu anki durumla ilgili. Bu da gelecekle ilgili olur. Şunu yapabilseydim o zaman bu çok güzel olurdu. Ama bu could işimizi biraz karıştırıyor. If speaking the truth is a problem, then I have been causing problems for years. Bu benim için geçerli YouTube'da. If speaking the truth is a problem, then I have been causing problems for years on YouTube. Yani eğer doğru söylemek bir sıkıntı ise, doğru söylemek, doğru konuşmak bir sıkıntı ise, o zaman I have been causing problems for years. Ben yıllardır sıkıntı yaratıyormuşum gibi bir şey oluyor. If speaking the truth is a problem, then I have been causing problems for years. Ben yıllardır sıkıntılara sebep oluyorum. Anlatabildim mi? Bu genel bir gerçek. Bu da I have been causing problems for you. Bu şey ya, present perfect continuous mu oluyor? I have been probably. Yani evet, present perfect continuous diye geçiyor galiba. Son cümle. Staying in Turkey makes sense if that's where you grew up. Birçok kişi farklı yerlere gitmeye çalışıyor. Biri diyebilir. Yani staying in Turkey makes sense if that's where you grew up. Staying in Turkey, bu bir gerund. Türkiye'de kalmak. Başka bir yere gitmemek, Türkiye'de kalmak. Makes sense, o mantıklı. If, şimdi koşul geliyor. That's where you grew up. That's where you grew up. Bu geçmişle ilgili bir şey. Eğer geçmişte böyle bir şey olmuşsa, o zaman şu geçerli oluyor. O zaman sebep, sonuç oluyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bir bak bakalım. İnsanlar bir şeyler soruyor mu? Benim sesim de az kaldı. If I hadn't made a wrong decision, I would have been better at competition. Yeah. If I hadn't made the wrong decision, yani tek bir tane karar ise o zaman the wrong decision diyeceksin. I would have been better at competition. Sure. You wouldn't have become a scientist right now. Hold on. So become would be in the past. Been is right now. So you wouldn't have been you wouldn't be a scientist right now. You wouldn't have become a scientist in the past. Type 1 için I wonder if you Type 1 için buna tamam neyse bakayım. Type 1 neydi type 1? We will not go to the beach tomorrow if it is rainy. Bu type 1 değil ya. I wonder if I wonder if you bu type 1 değil. Bu bambaşka bir şey. If you believe that, why did you come back? If you believe that, bu oluyor yani diyor. If you believe that, sen ona inanıyorsan, neden döndün? Yani sıkıntı ne? Bu cümle koşul cümlelerine uymuyor. Sen ona inanıyorsan, çünkü yani ona inanıyorsan,
ondan sonra normalde bir sebep, pardon, bir sonuç gelecek. Yani dedim ya işte sebep, sonuç, yani koşul, sonuç falan. Sonuç yerine de bir soru soruyor. Olay buysa o zaman neden böyle şeklinde. Evet, sonuç yerinde bir soru sordular. Ben de az önce ona çok benzer bir şey yapmıştım. Mikrofona biraz yaklaşayım. I will be able to do it if you encourage me. I will be able to do it if you encourage me şeklinde. Be able to ile de kurulabilir mi okulda mesela? You will not be able to pass the exam if you don't study for it desem. I will be able to do it if you encourage me. I will be able to do it if you encourage me. Be able to ile zaten be able to kullandın abi. Yani be able to kullanabilir miyim mi diye soruyorsun. Çünkü zaten kullandın. Evet onu diyebilirsin. Yani onu, evet, o ilk cümle doğru. I will be able to do it if you encourage me. Evet, o cümle doğru. Evet, plan buysa neden uymadın? Yani Türkçe olarak bunu diyeceğiz ama yani geçmiş zaman olduğunu belirtmeye çalışıyordum. O zaman buysa şimdiki zaman oluyor. Yani bu, yani geçmişe aktarmaya çalışıyordum. Geçmişe göndermeye çalışıyordum. Ama çoğunlukla direkt be able to kullanılmadan yazılıyor. O plan olsaydı. O plan olsaydı. Yok, olsaydı değil. Olsaydı değil. Onu demiyorum. Yok, o yani yani o olsaydı demiyorum. O oydu ise, yani işte plan oysa diyorum. Hey, don't forget this. Oh, you're talking to me. I'm sorry. Hey, don't forget to like the live stream and before you go to bed with your cup of milk, guys. All right, lütfen canlı beğenelim ne olur. He is gone ile he has gone tamamen aynı anlama gelen cümleler midir? Yani yok, hemen aynı anlama geliyorlar ama ne bileyim. Bir tanesi sıfat, bir tanesi farklı. Yani present perfect tense oluyor ya da ona benzer. Çok düşünmeden konuştum şimdi. If speaking the truth is a problem, then I've been causing problems for years. Refuses to elaborate, leaves like a true sigma. I do not understand what you're saying. Bu seri iyiymiş, lütfen devam et. Bir seri değil de dandik hayatlar. Dandik hayatlar. No, it doesn't make any sense under any circumstances. I'm not sure what you're referring to, Ahmet, but you're awesome. Türkiye, oh, you're talking about staying in Turkey. Okay. Türkiye'de kalmak mantıklı olsaydı orada büyürdüm diye düşünüyorum. Mantıklı olsaydı orada büyürdüm. Yok, ben şey demiştim. Sen benim kurduğum cümleyi mi anlamaya çalışıyordun yoksa farklı bir şey mi yapıyordun bilmiyorum. Staying in Turkey, Türkiye'de kalmak mantıklı. Ne zaman, hangi koşullarda? Orada büyümüşsen. Senin büyüdüğün yer orası ise, oraysa o zaman orada kalmak mantıklı şeklinde. Eğer plan böyle ise I've never heard that before. Abi yanlış yere gitti. Okay. Benim yazdığım şey alttaydı. It was an internet meme. Probably doesn't make any sense if you haven't seen some of those memes. Yes. If you haven't seen those memes, it won't make any sense. Yes. So a lot of aralarındaki farkı ne? Farklı yerlerde bu çok geniş bir konu, yani bunu hemen açıklayamam. Arkadaşlar, sizi seviyorum ve en acısı. Beynim gitti. Şu an çok acı çekiyorum arkadaşlar, çünkü bitti. İç şeyim bitti. Sesim gitmek üzere. Bir de gözlerim kapanıyor. Arkadaşlar, sizi seviyorum. Ben gidiyorum. İyi akşamlar. Umarım bu hafta bol bol İngilizce konuşursunuz. Bol bol İngilizce öğrenirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Sizi seviyorum.